Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tavuklu taco. Son günlerin en meşhur ana yemeği diyebilirim. Oldukça lezzetli, özellikle çocuklar çok severek yiyor. Hemen sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel lezzetli tarifin ayrıntılı yapımına geçelim. Öncelikle tavuğu güzel bir soteleyeceğiz. Yarım çay bardağı sıvı yağını uygun bir tencerenin içerisine alıyorum. 2 adet orta boy kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım. Bir taraftan da soğan kavrulurken hemen şöyle bir 600 gram kadar tavuk göğsünü küçük küçük böyle tantuni yapar gibi doğruyorum. Büyüklüğü gene size kalmış. İsterseniz biraz daha büyük de doğrayabilirsiniz. Öncesinde tavukları güzel yıkadım. Ondan sonra doğradım. Hemen ardından 2 adet yeşil biberi küçük küçük doğradım. Onu da soğanın içerisine ilave edip soğanla birlikte soteliyorum. Tavukları artık biber ve soğanın içerisine katıp suyunu salıp çekene kadar güzelce kavuruyorum. Bu esnada hep altı yüksek ayarda, çok aşırı kısmayın, çok sulanacaktır. Tavuk sotelenmeye başladı bile. Arada sırada kaşıkla tavukları şöyle bastırıyorum ki ayrılsın diye. Kapağını kapatacağım. Suyunu iyice böyle çeksin. Ara ara açıp karıştıracağım. Bu esnada tavuk da pişmiş olacak. Çünkü tavuğun tam pişmiş olması gerekiyor. Ortalama bir 10-15 dakikada pişiyor zaten tavuk. Bir adet domatesi küp küp doğradım, kabuklarını soyup. 1 yemek kaşığını çok doldurmadan domates salçası. Tekrar kapağını kapatıyorum. Bu şekilde biraz pişsin. 1 çay kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı kadar da çok doldurmadan tuz. 1 tatlı kaşığı da kırmızı toz biber ilave ediyorum. Ve artık şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi suyunu neredeyse tamamen çekti artık. Tekrar kapağını kapatıyorum. Birazcık daha şöyle bir 5 dakika daha pişiriyorum. Ve artık tavuk sote diyebilirim. Hazır. Son artık ocağı kapattıktan sonra şöyle 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ettim. Daha güzel tavuklar böyle tane tane durması için. Artık ocaktan alıyorum. Biraz soğuduktan sonra yapmaya. Ben toplamda bir 6-7 tane kadar lavaş kullandım. Çok küçük normal su bardağıyla değil de biraz daha kaseyle kesmenizi tavsiye ederim. Keseceğiniz bardak ya da kaseye göre çıkacak oranda değişebilir. Şöyle bir kase kullandım. Kaseyi lavaşın kenarına yerleştirip bıçakla kenarlarından kesiyorum. Ben bir lavaştan ortalama bir 4 tane kadar çıkardım. Ne kadar böyle yakın keserseniz o kadar iyi olacaktır. En azından bir lavaştan fazla çıkarmış olacaksınız şöyle yuvarlaklardan. Benim gibi böyle biraz dibe doğru kesmeye özen gösterin. İsterseniz birkaç tane lavaşı üst üste koyarak da kesebilirsiniz ama böyle daha düzenli çıkıyor. Öbür türlü kayma falan yapabiliyor. Bu kalan lavaşları da ben tavada yumurta çırptım. Bunları yerleştirdim. Yumurtayı üzerine kırdım. Ters düz edip pişirdim. Gayet lezzetli oldu.
Hepimizin evinde olan borcamdan kullanıyorum. 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağını borcamın içerisine alıp güzelce fırçayla sürdüm. Hemen hemen 1 yemek kaşığı kadar tavuktan alıyorum. Lavaşın tam orta kısmına bırakıp 2 elimle gördüğünüz gibi topluyorum. İlk başta bu şekilde açacak. Bu gayet normal. Siz yaptıkça yan yana koydukça o gayet güzel bir şekilde şeklini alacak. Çok az koymayın bence içine, böyle bolca. Ama çok aşırı da koyduğunuz zaman çok tavuk lezzeti geliyor aşırı derecede. O yüzden tam orta kararda koymanızı tavsiye ederim. Tam böyle orta kısma koyup büküyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zil sesini de açarsanız attığım videolardan ilk önce haberdar olursunuz. Ne tür tarifler istediğinizde yorum kısmına yazabilirsiniz. En azından ben de sizlerin istediği tarifleri hazırlarım. Muhakkak yorum kısmında sizler diyeceksinizdir o kalan lavaşlar ziyan oldu. İnanın ziyan olmayacak. Söylediğim gibi üzerine yumurta dökerek çırpıp gayet güzel bir kahvaltıda tüketebilirsiniz. Ben de o şekilde yaptım. Hiç ziyan olmuyor, merak etmeyin. Artık lavaşların hepsini bitirdim. Son 3'ü de şu şekilde yerleştirdim. Misafirlerinize bile yapabileceğiniz çok lezzetli bir yemek. Hafif şöyle elimle aralarını sokuşturuyorum ki biraz ayrılsın diye. Böyle çok birleşmesin ki alırken rahatlıkla alalım. Servis etmesi kolay olsun diye. Üzerine biraz da kaşar peyniri rendesi bıraktım. İsterseniz kaşar koymayabilirsiniz. Direkt fırında şöyle bir 5 dakikada tutabilirsiniz ama kaşarla gayet güzel oluyor. Çok olmadan hafif bir kaşar bıraktım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında, çok değil. Sadece kaşarlar eriyene kadar. Tutarsanız fırında kuruyacaktır. O yüzden çok tutmamaya özen gösterin lütfen. Kaşar eriyince hemen alabilirsiniz fırından. Fırından çıkardım artık. Şu lezzetli görüntüye bakar mısınız arkadaşlar? Zaten lezzeti görüntüsünden belli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu güzel lezzetli tarifi. İster elinize alıp ısırın, isterseniz de böyle çatalla, bıçakla keserek de tüketebilirsiniz. Ben artık videomu bitireyim. 1'den 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.